Babam kapıdan içeri girdiğinde evdeki herkes sevinçten ağlıyordu. Annem hariç. O kalabalığın arasında usulca birkaç adım geri çekildi. Gözleri dehşetle açılmıştı ve kulağıma doğru eğilerek fısıldadı. Ercan, bu adam senin baban değil. Benim adım Ercan. 32 yaşındayım ve Konya'nın eski çarşısında bir hırdavatçı dükkanı işletiyorum. Babam hac yolculuğundan dönmüştü. Yüzü ve sesi tamamen aynıydı ama bana uzanan ellerinde izah edemediğim yabancı bir soğukluk seziyordum. Odadaki kalabalık dağıldığında, babamın sol bacağında yıllar önce geçirdiği kazadan kalma o tanıdık aksamının kaybolduğunu fark ettim. Ayakkabısının burnundaki o asimetrik yıpranma izi yoktu. Artık kusursuz, dümdüz basıyordu. Kollarını açıp bana sarıldığında ise çocukluğumdan beri bildiğim o gül suyu kokusu yerine burnuma rutubetli, eski bir mahzeni andıran ağır bir ıslak toprak kokusu doldu. Geri çekilip yüzüne baktığında bana gülümsüyordu ama bu gülümseme gözlerine kesinlikle ulaşmıyordu. Akşam çayında hayatı boyunca sağ elini kullanmış olan babam, çay bardağını sol eliyle tutarak sessizce bizi izledi. Elimdeki çay bardağı tabağa vurduğunda annem sesi duyup bana baktı ve hemen ardından hiçbir şey söylemeden odasına kilitlendi. Kapının ardından titreyen sesiyle babamın yıllardır okuduğu koruyucu duayı okumadığını ve kıblenin yönünü bile yanlış hatırladığını fısıldadı. Ona yol yorgunluğundandır deyip geçiştirmeye çalıştım. Ama o gece yatağımda dönerken evin altından gelen o tuhaf, ritmik sesle uyandım. Ses koridordan veya babamın odasından değil, doğrudan ahşap zemin tahtalarının altından geliyordu. Sanki evin temellerinin derinliklerinde birisi tırnaklarıyla tahtaları kazıyor, yukarı çıkmaya çalışıyordu. Nefesimi tutup koridora çıktığımda, babamın odasının kapısının aralık olduğunu gördüm. İçeri baktığımda, onu odanın ortasında karanlıkta dikilmiş, başını eğmiş halde doğrudan yere bakarken buldum. Ertesi gün o evde yokken, hacdan getirdiği o büyük valizin fermuarını yavaşça araladım. İçinde beyaz ihramlık bezler veya hediyelikler beklerken, valizin içinin tamamen kara, nemli bir toprakla ve şekilsiz taşlarla dolu olduğunu gördüm. O akşam dayanamayıp, masada ona valizdeki bu toprağın ne olduğunu sordum. Gözlerini boş tabağından ayırmadan, o yankılı, fısıltılı sesiyle sadece, "Toprak her şeyi temizler oğlum, unutulan günahları bile," dedi. O akşam ezanı okunurken kapı çaldı ve mahallenin yaşlı imamı Salih Hoca, "Hoş geldin" ziyaretine geldi. Babam onu büyük bir hürmetle karşıladı ama Salih Hoca içeri adım atar atmaz, yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. İmamın elleri belli belirsiz titremeye başladı ve babamın uzattığı eli sıkmaktan kaçınarak hızla geriye doğru bir adım attı. Önüne konulan çaya bile dokunmadan sadece bir bardak su içip acelesi olduğunu bahane ederek evden adeta kaçarcasına ayrıldı. Onu sokağa kadar geçirdiğimde kolumu sıkıca tuttu ve gözlerimin içine bakarak nefes nefese konuştu. "Ercan oğlum, o evdeki adam kim bilmiyorum ama baban değil. O eve bir kefen girmiş," dedi fısıltıyla. İmamın bu sözleri, annemin ilk gün kapıda söylediği o cümleyle birleşince zihnimin sınırlarını zorlamaya başladı. O gece annemin odasına gidip bu evde benden saklanan sırrın ne olduğunu öğrenmeye karar verdim. Annem, uzun koridorun sonundaki o kullanılmayan küçük odanın kapısını işaret ederek 20 yıllık sırrı anlattı. O odada yıllar önce evi terk eden ve bir daha adını anmadığımız Rıza amcamın eski bir fotoğrafı asılıydı. Rıza amcamın evi sadece terk etmediğini, babam tarafından zorla sürüldüğünü, her şeyin miras kavgası yüzünden çıktığını söyledi. 20 yıl önceki o kış gecesi, babam amcamı arabaya bindirip ıssız bir dağ yolunda, kar fırtınasının ortasında tek başına bırakmıştı. Bütün hayatımın ve bu evin temellerinin böylesine karanlık bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenmek beni yıktı. Babamın hacca gitmesinin tek nedeni bu büyük günahından arınmak ve içindeki vicdan azabını susturmaktı. Ancak Salih Hoca'nın dediği gibi
Babam oradan temizlenmiş olarak değil, amcamın o karlı dağdaki intikamcı ruhuyla birlikte dönmüştü. Evdeki o ıslak toprak kokusu, babamın valizindeki kara toprak ve zeminden gelen o tuhaf sesler artık korkunç bir anlam kazanıyordu. O gece salonda otururken babamın ağır adımlarla koridordan geçtiğini ve karanlık odalara doğru yürüdüğünü gördüm. Babam eve geldiğinden beri o eski koridora hiç girmemiş, o kullanılmayan odanın önünden bile geçmemişti. Açık kapının eşiğinde durdu. Karanlık odanın içine doğru uzun uzun baktı ve omuzları hafifçe sarsılmaya başladı. Yavaşça ona yaklaştığımda, "Evin altı çok soğuk Ercan, buz gibi," dedi babam. Sesi sanki çok derin bir kuyudan geliyordu. Ertesi gece evin içindeki o boğucu gerilim doruk noktasına ulaştı ve görünmez ağırlık her köşeye sindi. Koridordan gelen korkunç bir inleme sesinden saniyeler önce doğrudan ahşap zeminin altından gelen o tok, sabırsız vurma sesini duydum. Sanki aşağıdaki biri nihayet kapıya dayanmıştı. Hızla yataktan fırlayıp dışarı koştum. Babam koridorun ortasında dizlerinin üzerine çökmüş, iki eliyle göğsünü sıkıca kavramış, nefes almak için çırpınıyordu. Yanına koşup onu tutmaya çalıştığımda, gözlerindeki o dipsiz dehşetle doğrudan o sesin geldiği ahşap zemin tahtalarına baktığını gördüm. "Beni affetmedi," diye hırıldadı son bir nefesle ve bedeni ağır bir çuval gibi halının üzerine yığıldı. Doktorlar geldiğinde babam çoktan hayatını kaybetmişti. Büyük bir kalp krizi geçirdiğini söylediler. Her şey bitmiş, amcamın ruhu intikamını almış ve babamı o karlı dağda bıraktığı gibi acımasızca canından etmişti. Cenaze hazırlıkları için babamın eski ahşap sandığını açıp temiz bir takım elbise ararken, sandığın dibinde astarın altına gizlenmiş paslı bir anahtar buldum. Bu anahtar, annemin 20 yıldır yaklaşmamızı bile kesin bir dille yasakladığı o eski kömürlüğün anahtarıydı. İçimdeki o tuhaf dürtüye engel olamayarak anahtarı aldım ve gece yarısı arka bahçeye çıktım. Kömürlüğün paslı demir kapısı, yılların verdiği yorgunlukla toprağa gömülmüş gibi ağır ve ürkütücü duruyordu. Kilidi zorlayarak çevirdim ve kapıyı büyük bir gıcırtıyla araladığımda içeriden yüzüme o tanıdık, keskin koku vurdu. Bu koku, babamın valizindeki toprağın, eve ilk geldiği gün ona sarıldığında burnuma dolan o rutubetli ölümün ta kendisiydi. İçerisi örümcek ağlarıyla kaplıydı ve hava o kadar ağırdı ki nefes almakta zorlanıyordum. Işığı etrafta gezdirdiğimde, kömürlüğün kalın ahşap kapısının iç yüzeyinde derin, çaresiz tırnak izleri olduğunu dehşetle fark ettim. Biri bu kapıyı içeriden açmak için günlerce, belki de haftalarca tahtaları kazımış, parmaklarını parçalamıştı. Işığı köşedeki o karanlık yığına doğru çevirdiğimde ise bütün dünyamın başıma yıkıldığını, kanımın donduğunu hissettim. Orada, kışlık eski bir kabanın içinde, kemiklerine kadar kurumuş bir insan iskeleti sessizce bana bakıyordu. Amcam o karlı dağda ölmemişti. Babam onu o gece eve geri getirmiş ve bu karanlık kömürlüğe kilitleyerek ölüme terk etmişti. 20 yıl boyunca biz o evin üst katında huzur içinde yaşarken, amcamın çığlıkları bu zindanda yankılanıp durmuştu. Babam hacdan amcamın ruhunu getirmemişti. O lanet 20 yıldır ayaklarımızın altında uyuyordu. Geceleri zeminden duyduğum o kazıma sesleri, ahşap kapıdaki tırnak izlerinin 20 yıl sonraki silinmez yankısıydı. Elimdeki telefon yere düştü. Midem bulanarak kendimi o kömürlükten dışarı, bahçenin soğuk çimlerine zor attım. Ellerim çamur içinde, üstüm başım sırılsıklam bir halde eve geri döndüm ve doğruca salona girdim. Annem karanlıkta divanın üzerinde oturmuş, elindeki tespihi çevirirken boş gözlerle pencereden dışarı bakıyordu. İçeri girdiğimi fark etmesine rağmen bana dönmedi.
Yüzündeki o donuk ve ifadesiz hali hiç bozmadı. "Gömüldü mü oğlum?" diye sordu yavaşça. Sesi evin içindeki o boğucu sessizliği bıçak gibi kesiyordu. Bu soru, onun her şeyi başından beri bildiğini, o kömürlüğün üzerindeki odada 20 yıl boyunca o çığlıkları nasıl dinlediğini kanıtlıyordu. Boğazıma dizilen kelimeleri yutkundum. Sadece başımı sallayarak onaylayabildim. Çünkü konuşacak, hesap soracak gücüm kalmamıştı. Annem yavaşça ayağa kalktı, yanıma gelip buz gibi elleriyle yanaklarımı tuttu ve gözlerimin ta içine baktı. "Toprak her şeyi temizler Ercan," dedi. Babamın o akşam masada söylediği o korkunç cümleyi usulca tekrarlayarak.